Mutfakta Hayat'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dolabımızda parça kalan kabak, biber, havuç, patates, elimizde ne varsa güzel bir bulgur pilavı yapacağım. Artı yanına tarhana çorbasıyla taçlandıracağım. Tabii ki malzeme listemizi videomuzun sonunda açıklıyorum arkadaşlar ve hemen malzemelerimizi doğrayıp geliyorum. Doğaçlama bulgur pilavımız ve çorbamız için ana malzemelerimizi öncelikle doğruyorum. Şöyle bütün malzemelerimi yıkadım, hazırladım. Doğramaya başlıyorum arkadaşlar. Kuru soğanımız da nedense eski soğanlar gibi değil kuru soğanlarımız. Böyle içi pörsümüş, farklı çıktı. İçerisinden aldım. Yeniden bir kuru soğan daha ekledim. Tüm malzemelerimi doğrayıp geliyorum. Evet, sebzelerimizi güzelce doğradım. Şöyle büyük bir tencere lazım arkadaşlar. Şöyle kabak, yeşil biber, havuç, pırasa, patates, kuru soğan, bir baş samırsak, belli bir miktar beyaz lahana doğramıştım ve hemen tenceremize alıyorum. Bunlar burada kaba ve çok gözükebilir fakat eriyecek pişme aşamasında. Evet, tüm sebzelerimizi şöyle güzelce tencereme aldım. Burada püf nokta arkadaşlar. Hemen şöyle tavuk göğsümüzü ilave edeceğim. Tavuk göğsümüz buzdolabından aldım. Doğrama şansım yok. Çok sert olduğu için bu şekilde pişirmek istiyorum. Hemen. Ben 4 tane tavuk göğsü ilave edeceğim. Kalabalık olduğumuz için arkadaşlar siz 2 tane de ilave edebilirsiniz. Nasıl yapmak istiyorsanız. Şöyle güzelce bir tatlı kaşığı kadar da salçamı ilave ettim. Hemen biraz yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Tereyağını en son pilav aşamasında ilave edeceğim. Şimdilik bu kadar yağ yeterli. Hemen suyumuzu da ilave ediyorum. Şöyle bir göz kararı bakacağım arkadaşlar. Burada suyun bol olması gerekiyor. Evet, tuzu şimdi atmıyorum. Tavuk dağılmasın diye piştikten sonra ilave edeceğim baharatlarıyla beraber ve doğru ocağa gidiyoruz. Ocağımızı harlı yaktım. Tenceremizi de ocağa aldım arkadaşlar. Öncelikle bir kaynamasını bekliyorum. Tabii ki kaynama esnasında üzerinde mutlaka köpük oluşacak tavuktan dolayı. O köpükleri alacağım ve güzelce pişmeye bırakıyorum. Evet. Henüz daha pişmedi. Pişme aşamasında arkadaşlar. Tavuğumuz, sebzelerimiz de öyle. Şöyle harıl harıl kaynamaya devam ediyor. Hemen hemen 20 dakika oldu şu an. Üzerinden köpükleri de aldım. Baharatlarımız da hem gitmez arkadaşlar. Bu aşamada baharatları ilave ediyorum. Bu da püf noktası yine. Şöyle bir tatlı kaşığına yakın, hatta yarım kaşık da diyebilirim. Tam bir kaşık katmak istedim. Kimyon ilave ettim, bir kaşık. Yarım kaşık zerdeçal ilave ettim. Hemen ardından bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber,
Bir tatlı kaşığı dolu dolu pul biber ilave ediyorum. Bir çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Kuru soğan tozum bitmiş. Kendim yazdan yapmıştım arkadaşlar. Şöyle kalanı da bir tatlı kaşığı ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı sarımsak tozu. Yine yazdan kurutmuş olduğum cin biber var. Şöyle yarım tatlı kaşığı da ilave etmek istiyorum. Tüm baharatlarla güzelce tatlandırıyorum arkadaşlar. Hemen tuzumuzu ilave edeceğim. Ve bakacağım. Damak tadınıza göre tuzunuzu ilave edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da 1,5 oldu hatta. Tuzumuzu da ilave ettim. Öncelikle şöyle bir karıştırmak istiyorum. Ve bu aşamada tuzuna bakıyorum. Gayet güzel gibi. Şöyle çok hafif daha ilave edeceğim. Evet, tavuklarımızın iyice pişmesini bekliyorum, tavuk göğsümüzün, ve daha sonra geliyorum. Evet, tavuğumuz pişti. 45 dakika oldu toplamda arkadaşlar. Öncelikle şöyle tavuğumuzu alıyorum. Tavuk göğsümüzü içerisinden. Evet, tüm tavuk göğsümüzü aldım. Hemen hepsini güzelce didikleyeceğim arkadaşlar bir kenarda. Şöyle bir kenara alıyorum. Dursun öncelikle tavuk göğsümüz. Hemen şöyle öncelikle buradan belli bir miktar alıyorum arkadaşlar. Şöyle karıştıra karıştıra, zepseleri de içerisinde olacak. Burada çorba yapacağız. Tarhana çorbası. Şöyle ayrı bir tencereme alıyorum. Evet, tavuk göğsümüzü içerisinden almıştım. Ayrı bir tencereye de zepseleri ve suyu olmak dahil bir tencere ayırdım. Burada hemen hemen 8 bardak sıvı var arkadaşlar. İçerisindeki zepse ile beraber 4,5 su bardağı bulgur ilave edeceğim. 45 gram da tereyağı ilave ediyorum. Şöyle hemen bulgurumuzu da ilave edeceğim. Öncelikle şöyle 4 bardak bulgurumu ilave ettim. Şöyle bir bakmak istiyorum. Yine tuz ayarına bu aşamada bakabiliriz. Biraz daha tuz istiyor. Şöyle yarım bardak daha ilave edeceğim arkadaşlar. Tam 4,5 bardak bulgurumuzu ilave ettim. Tuzunu da ilave edip kapağını kapatıp ocağımızın altını kısıp 15 dakika pişmeye bırakacağım. Şöyle öncelikle bir tamamen kaynamasını bekliyorum. Bu arada biraz tuz istiyor. Şöyle tuz ilave edeceğim. Evet, tamamen göz göz kaynadı. Hemen kapağımızı kapatıp şöyle yan tarafa alıyorum arkadaşlar. Çorbamızı yapabilmek için güzelce ayırmış olduğumuz zepseli suyumu da tekrar alıyorum. Ocağımızın altını da iyice mum alevi kadar kısıyorum.
Pilavımız yan ocakta güzelce pişiyor arkadaşlar. Hemen blenderdan geçiriyorum güzelce. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çekeceğim. Evet, güzelce pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çektim. Zaten koyu arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi zepseler, içindeki tüm patates, havuç, tavuğun kendi suyu, özü oldukça lezzetli bir sos kıvamına geldi. Hemen içerisine burada şöyle güzelce özeledim tarhanamı. Yavaş yavaş ilave ediyorum. İstediğim kıvama gelince bırakacağım. Ayrıca su kaynatıp kıvamını açabilirsiniz. Ve şöyle tuzuna bir bakmak istiyorum. Gayet güzel. Kıvamı biraz koyu geldi. Şöyle kaynar suyum vardı arkadaşlar. Hafif açıyorum. Ve 10 dakika kaynatıyorum. Hem pilavımız hem de çorbamız pişiyor. Evet, çorbamız güzelce kaynadı. Şöyle ocağımın altını yine kısıyorum. Diğer ocağımı yakmıştım. Hemen diğer ocağıma alıyorum. Orada kaynamaya devam edebilir. Bu arada çorbamızın üzerine hemen sosumuzu yapıyorum, salçamızı. Şöyle çok az bir biber salçası, gerisi domates salçası arkadaşlar. Güzelce kavuruyorum. Oh, çok sıçradı. Tabii ki bu arada nanemi unuttum. Dalgınlığıma geldi. Şöyle yan alayım hemen kenara. Şimdi bir tatlı kaşığı, hatta 1,5 ekleyeceğim. Çok güzel oluyor. Naneyi çok seviyorum. Kattım. Şöyle nane aromasının yağ çıkmasını sağlıyorum. Çok az bir yağ ekledim. Çorbamızda zaten yağ vardı. Hemen şöyle salçamızı da kavuruyorum. Hafif bir suyla açacağım. Evet, çorbamızın salçasını ve nanesini de ayarladım. Yine aynı ocağıma alıyorum. Şöyle ocağımın altını da kıstım. Çorbamıza ilave ediyorum. Mis gibi bir çorba oldu arkadaşlar. Çok da lezzetli, emin olun. ...10 dakika süresi dolduktan sonra çorbamız hazır. Pilavımız da diğer ocakta. Bekliyorum arkadaşlar, henüz pişmedi. Pilavımız ve çorbamız piştikten sonra geliyorum. Evet, çorbamız pişti arkadaşlar. Hemen şöyle yine geriye alacağım. Bu arada pilavımız da pişti. Ocağımızı da kapatıyorum. Ve şöyle güzelce pilavımızı açıyorum. Buradaki püf nokta, şöyle kekik içerisinde piştiği zaman acı olacağı için sonradan katıyorum. Bir tatlı kaşığı, hatta biraz daha şöyle elimle ilave edeceğim. Aroma versin diye.
Şöyle maydanozumuzu güzelce doğradım. Tavuklarımızı da didikledim. Üzerine alıyorum tavuğumuzu. Maydanoz da şimdilik üzerine ilave ediyorum. Servis aşamasında güzelce harmanlayacağım arkadaşlar. Bir 15 dakika dinlendirip güzelce harmanlayıp servis aşamasına gidiyorum. Evet arkadaşlar, tarifimizin sonuna geldik. Çorbamızı ve pilavımızı güzelce servise aldım. Şimdi videonun başında söylediğim gibi kullandığım tüm malzemeleri kısaca saymak istiyorum. Bulgur pilavımız için 2 tane kabak, 1 tatlı kaşığı tatlı biber salçası, 1 adet tatlı yeşil sivri biber, 6 tane havuç, 1 pırasa, 1 patates, 1 kuru soğan, 1 baş sarımsak ve 1 kase kadar beyaz lahana kullandım. Protein olarak 2 paket tavuk göğsü ekledim ve pişirmek için su kullandım. Yağ olarak da 1 çay bardağı kadar zeytinyağı ve sıvı yağ karışımı kullandım. Baharatlara gelirsek tuz, birer tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kuru soğan tozu, 1 tatlı kaşığı kimyon, yarımşar tatlı kaşığı sarımsak tozu, zerdeçal ve kurutulmuş cin biber ekledim. Pilav için ayrıca 4,5 su bardağı bulgur ve 45 gram tereyağı kullandım. Tarhana çorbam için önceden kaynatmış olduğum tavuklu zepse suyundan bir tencere 3-4 yemek kaşığı tarhana kullandım. Sosu için de domates salçası, 1,5 tatlı kaşığı nane, biraz zeytinyağı ve üzerine bir tutam maydanoz ekledim. Gördüğünüz gibi tamamen evde kalan malzemelerle doğaçlama ama çok lezzetli bir tarif oldu. Denerseniz yorumlarda mutlaka benimle paylaşın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.